Merhaba arkadaşlar. İslam filozoflarını ve düşüncelerini merak eden arkadaşlarımız için filozoflarımızın hayatını kısa ana hatlarıyla eserlerini, düşünce sistematiklerini ve yaşamlarını anlatacak videolar çekeceğim. Bugün bizim de temel hareket noktası olarak aldığımız Farabi'yi, büyük Türk İslam filozofunu sizlere tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Farabi kim? Farabi, Orta Asya'nın Farab bölgesinde Otrar yakınlarındaki Vesiç köyünde doğan bir düşünürümüz. 870 yılında yaklaşık olarak dünyaya geliyor. Bir kumandan çocuğu. Farabi'nin fiziksel özellikleri kısa boylu, köse sakallı, zayıf bir bünyeye sahip ve yaşadığı süre boyunca Orta Asya'nın özel kıyafetiyle gezdiği söylenen bir düşünürümüz arkadaşlar. Maddi servete değer vermeyen, hayatını aydınlanma yolunda ve aydınlanmak için her türlü zahmete katlanan bir insan olarak karşımıza çıkıyor Farabi. Temel eğitimini doğduğu şehirde tamamlıyor. Daha sonra Buhara, Semerkant, Merv ve Belh gibi Orta Asya'da, Horasan'daki önemli ilim çevreleriyle irtibata geçiyor arkadaşlar. Ömrünün belli bir dönemde kadılık yaptığı da söylenen Farabi, Bağdat'a gittikten sonra aslında ilmi düşünce dünyası çok daha genişliyor. Burada İbn-i Serraç'tan Arapça dersler alıyor. Yuhanna bin Haylan'dan ve Bişr bin Matta'dan mantık dersleri alıyor arkadaşlar ve bu aslında Farabi'nin hayatında çok önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Çünkü aslında mantık külliyatının İslam felsefe geleneğindeki tamamlanması ve tanınması tam olarak aslında Farabi ile gerçekleşmiş oluyor. Daha sonra Şam'dan Halep'e gidiyor ve Hamdani emiri Seyfüddevle'nin ilgisini görüyor ve orada bir takım çalışmalarda bulunuyor. Aslında Farabi Kindi sonrası İslam felsefesinin teşekkülünü sağlamış ve bir sistem haline getirmiş. Kendisinden sonra da İbn Sina gibi büyük bir düşünürün ortaya çıkmasını sağlamış büyük filozofumuz arkadaşlar. Bundan dolayı da Aristoteles'e muallim-i evvel denirken Farabi'ye de muallim-i sani lakabı verilmiş arkadaşlar. Şimdi Latin dünyasında Ebun Nasır el-Farabius lakaplarıyla da biliniyor. Kendisinden sonraki pek çok filozofun düşünce sistematiğine etki eden Farabi, Meşai geleneğin kurucu ve en etkili filozofu olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Kadim kültürle İslam düşüncesinin meczedilmesi neticesinde aslında aydınlanmanın da ilk ateşlerini yakan filozof olarak da Farabi'yi söyleriz. İbn Sina'nın anlattığı bir olay var. İbn Sina Aristo metafiziğini 40 defa okuduğunu ve anlamadığını. Fakat Farabi'nin bununla ilgili yazdığı şerhi okuduğu zaman hemen anlayarak Farabi'nin üslup ve dil bakımından ne kadar üstün bir niteliğe sahip olduğunu da vurguladığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi Farabi'nin düşünce sistematiğine geldiğimiz zaman hikmetin birliği, hakikatin birliği felsefesine inandığını görüyoruz. El-Cem Beyne Ra'yeyl Hakimeyn adlı eserinde Platon'la Aristoteles'in görüşlerinin uzlaştırılması esas alınıyor. Ve burada bizim aslında hikmetle ilgili uğraşanların farklı görüşlere ulaşmamızın arka planında bizim yöntem ve usuldeki yanlışlıklarımızın olduğunu söylüyor. Çünkü bunlara göre burhani olan bir şey aslında ortaya çıktıktan sonra, ilim ortaya çıktıktan sonra bunlarla ilgili tartışmalara girilmez. Hikmet ve burhani ilimler kabul edilir ve o nedenle de filozofların fikri ayrılık olarak gördüğümüz şeyler bizim yöntem ve usul bakımından yanlış değerlendirmelerimiz neticesinde elde ettiğimiz hususlardır şeklinde açıklıyor arkadaşlar. Şimdi biz Farabi'nin elimizdeki eserlerine bakalım. Biz bunu Mevlüt hocamla çevirmiştik ve bizim de aslında bu felsefi Anadolu'da yeniden yurtlandırmaktaki hareket noktamız ve ilimleri ve disiplinleri nasıl ele aldığımızı, nasıl kurguladığımızı, Farabi merkezi nasıl çalıştığımızı burada hem makalede hem de eserden hareketle okuma imkanınız olacak arkadaşlar. İlimlerin sayımı bu manada esaslı bir yöntem, usul kitabı. Şimdi burada Farabi'nin ilim tasnifini ele almasının sebebi ne? Bir insanın bir disipline başlarken neyi nasıl öğreneceğini aslında burada bizlere gösteriyor. Farabi burada ilimleri dil, mantık, matematik, fizik ve metafizik ve medeni ilimler şeklinde ayırmış arkadaşlar ve sırayla bunları İlimlerin Sayımı adlı eserinde zikrediyor. Şimdi biz de buradan hareketle daha önceki videolarda da anlatmıştım. Dil, düşünce, mantık, fizik, matematik, metafizik ve birey, aile ve toplum şeklinde bunları
anlatmıştık. Şimdi burada biz Farabi'nin bu alanlarla ilgili ne türde eserler verdiğini sizlere hem tanıtalım hem Farabi'nin ilmi yaklaşımlarından kısa kısa bahsedelim arkadaşlar. Şimdi Farabi'nin aslında en başta kurgulamaya çalıştığı şey dil felsefesi. O nedenle de dil felsefesi kişinin kendini ifade etme noktasında anlamlı ve bütünlüklü bir cevap üretebilme noktasındaki en önemli unsuru oluşturduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi Farabi'nin dil felsefesi ile ilgili en temel eseri Kitabul Huruf arkadaşlar. Farabi burada dilin kökeninin ve nasıl oluştuğunun ve dilde soru ve cevap tekniklerinin ve bu soru tekniklerinin nasıl olması gerektiğini detaylı bir şekilde aktarıyor arkadaşlar. Ben de İlahiyat Fakültesi'nde dil felsefesi dersinde bunu seçmeli olarak bir dönem okutmuştum. Hakikaten dilin gelişim ve dönüşümünü ele alma noktasında, kavramların oluşması ve nasıl hareket ettiğini anlama noktasında önemli bir eser arkadaşlar. Türkçemizde de mevcut. Bunu da sizler temin edebiliyorsunuz. Şimdi ikinci aşama dilden sonra mantıktı. Mantıkla ilgili eserleri de şanslıyız. Yani Türkçe'ye çevirme noktasında birçok arkadaşımız alanda katkı sağlıyor. Mesela mantıkta kullanılan lafızlar Farabi'nin yine Türkçe'ye kazandırılmış bir eseri. Yine Et-Tavta Fusul Hamse Kitab-ı İsagoci yine Arapçasıyla beraber bizim dilimize kazandırılmış. Arapçaları da var. Arapça bilen arkadaşlarımız oradan da okumaya imkanına sahipler. Şimdi Tavta aslında bu noktada Farabi'nin mantık sistemini nasıl kurduğuna dair çok kısa, özlü bir risalesi. Tavta'ya baktığınız zaman da aslında Farabi'nin nasıl bir mantıksal sisteme dayandığını kısa bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Filozof kendisinden önceki şarihlerin düşüncelerinden yararlanarak Organon'un mantık külliyatı kapsamına giren kitaplar üzerinde çalışmış ve bunları İslam mantık düşünce sistematiğine kazandırmıştır. Mantıkta Farabi'de esas olan burhandır. Burhan'dan önceki kitaplar burhana hazırlık olarak ele alınır. Yani kategoriler, önermeler ve birinci analitikler burhana hazırlık olarak Farabi düşüncesindeki yerini alır arkadaşlar. Şimdi fizik, matematik, metafiziğe geldiğimiz zaman Farabi felsefeye geometri ve mantık bilgisiyle girileceğini fakat fizik bilmeksizin bu alanda detaylı bir çalışma yapılamayacağını, çünkü fizik bize en yakın alan olduğu için fizikten başlayarak soyut düşünceye gitmemiz gerektiği felsefi sisteminde benimsenmiş arkadaşlar. Bunu da nasıl izah edeceğiz? Fizik, matematik, metafizik derken fiziği anlamanın yolu neydi? Soyut düşünebilme, o da matematik. Matematikten sonra da bir ötesi, yani fiziğin ötesine geçebilme imkanımız var. O da metafizik arkadaşlar. Metafizik kurgusunu dayandırdığı temeller sudur nazariyesi, zorunlu ve mümkün varlık ayrımı ve vacibül vücut tasarımı arkadaşlar. Vacibül vücut tasarımında da akıl, akil, makul, aşk, aşık, maşuk diyerekten Farabi aslında kainattaki sistemi kevne fesat alemi, yani oluş ve bozuluş alemini sistematik bir hale getiriyor. Burada dikkat edilirse kainatın oluşumu ile ilgili söylenen şeyde aşk, aşık, maşuk ve akıl, akil, makul. Yani akıl ve sevgi üzerine bir oluşun imkanı burada müzakere edilmiş oluyor arkadaşlar. Tanrı evren insan ilişkisini akli olarak açıklamaya çalışıyor. Peygamberlik nazariyesini yine akıl kanalıyla izah etmeye çalışıyor. Çünkü Farabi'nin döneminde peygamberlik nazariyesini reddeden ya da bunlarla ilgili eleştirilerde bulunan insanlar da söz konusu arkadaşlar. Farabi'ye göre akıl insanoğlunun sahip olacağı en büyük cevher ve akıl vasıtasıyla aslında insan ne yapar? Aydınlanır, kainat hakkındaki bilgisini netleştirir ve hayatın bütün yönlerini anlamlandırmaya başlar. Bu bir eseri daha var mantıklı, onu da söyleyelim. Kitab-ül Burhan da bizim dilimize kazandırılmıştı. Şimdi arkadaşlar Farabi Tanrı evren insan ilişkisini sudur, zorunlu varlık ve mümkün varlık ayrımından hareketle yaptıktan sonra aslında metafizikten bu aleme geliyoruz. Birey, aile ve toplum anlayışını ele almak gerekiyor. Burada da Farabi erdemli devlet dediğimiz El Medinetül Fazıla olarak ifade edilen eseriyle bizlere bir toplumun nasıl inşa edileceğini gösteriyor. Şimdi erdemli devlet denildiği zaman Farabi direkt olarak işte erdemli yönetim, erdemli yönetici buna değinmiyor arkadaşlar. Farabi öncelikle erdemli bir toplum için Tanrı tasavvurundan başlıyor. Sudur nazariyesinden başlıyor. Kozmolojisini ve metafizik
kurgusunu inşa ediyor. Daha sonra erdemli devlete geçiyor. Yani bugün de aslında bizim erdemli bir toplum kurabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle zihnimizi bütüncül bir sistem üzerinde inşa etmek ve bu sisteme göre bir yapı oluşturmak esas arkadaşlar. Eğer bunu başarabilirsek o zaman biz de erdemli devleti inşa etme imkanına sahip oluruz. Peki felsefenin Farabi'deki amacı ne? Yani felsefenin amacı nedir diye sorduğumuz zaman Farabi'de tahsilü saade, yani mutluluğun kazanılması. Bununla ilgili eserleri de var Farabi'nin. Siyasetül Medeniye, Tenbih ala Sebilis Saade, Fususul Medeni. Bunlar da toplumsal hayatın içerisinde nasıl bireyin, ailenin ve erdemli bir şehrin oluşturabileceğini bizlere açıklıyor. Erdemli şehrin yöneticisi kim olmalı arkadaşlar? Filozof olmalı. Şimdi filozofun özelliği ne? Filozof teori ve pratiği birleştiren ve insanlara hikemi yolu ve hikmeti gösterebilen kişi arkadaşlar. Onun için de Farabi'nin sistemi bütüncül bir yapı ortaya koyduğu için bugüne kadar gelmiş ve herkes Farabi'den mutlaka bahsetmek ve onun sistemine atıfta bulunmak zorunda kalmış arkadaşlar. Fakat gelin görün ki bugün İslam filozoflarını ötekileştiren ve değersizleştirmeye çalışan, kendini bilmeyen birçok insan var. Bu nedenle biz filozoflarımızı tanımalıyız, anlamalıyız ve anlamlandırmalıyız. Farabi 80 yaşına yakın bir dönemde 950 yılında hayatını kaybediyor ve bize bıraktığı eserler daha yeni çevriliyor. Bu işte bizim için acı olan husus o. Yani bugüne kadar çevrilmemiş eserler de mevcut. Onun için de bizim yapmamız gereken Farabi'yi büyük bir sistem filozofu olan düşünürümüzü anlamak, anlamlandırmak ve hayatımızda onun anlayışını, düşünce dünyasını aktarabilmek ve bugüne felsefi düşünceyi, felsefe anlayışını bir öteye, bir adım öteye, daha öteye taşıyabilmektir arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda diğer filozoflarımıza da tek tek yer vermeye çalışacağız. Soru olursa yine aynı şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.